Herkese merhaba. Bugün aslında hepimizin gündelik hayatta karşılaştığı, hatta kanıksadığı bir soruna odaklanacağız. Aydın Tiryaki'nin bir makalesinden yola çıkarak basit gibi görünen ama aslında çok derin bir kentsel tasarım meselesini, yani hiçbir yere çıkmayan kaldırımları masaya yatırıyoruz. Ya eminim başınıza gelmiştir. Tam böyle temponuzu tutturmuş yürürken bir anda kaldırım biter ve kendinizi akan trafiğin ortasında buluverirsiniz. İşte bu sinir bozucu ve hepimizin yaşadığı o an bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce sorunun köklerine ineceğiz. Sonra bu sorunun kimler için hayatı bir engelli parkuruna çevirdiğini göreceğiz. Ardından şaşırtıcı derecede basit bir çözüm önerisine ve bunun Ankara'da nasıl hayata geçirilebileceğine bakacağız. Son olarak da tüm bunların bir şehir için ne anlama geldiğini konuşacağız. O zaman haydi başlayalım. Her şeyden önce bu sorun nereden çıktı? Yani neden şehirlerimizdeki kaldırımlar bir yapbozun eksik parçaları gibi yarım kalmış durumda? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Aslında her şey 10 yıllar önce iyi niyetle atılmış adımlarla başlıyor. O zamanlar daracık kaldırımların kenarına dikilen o minicik fidanlar zamanla büyüdüler, serpildiler ve gövdeleri neredeyse kaldırımın tamamını işgal eder hale geldi. Kısacası o günün planı bugünün bir yaya için en temel ihtiyacını, yani rahatça yürüme hakkını öngöremedi. Tabii bu tasarım hatasının bir de insani bedeli var, hem de ağır bir bedel. Bu durum özellikle şehirde hayatı zaten zor olan insanlar için her günü adeta bir engelli parkuruna çeviriyor. Düşünün, daracık bir kaldırımda ilerlemeye çalışıyorsunuz ve hop karşınıza ilk engel çıkıyor. Kaldırımın ortasına dikilmiş gibi duran kocaman bir ağaç. Diyelim ki ağacı bir şekilde yanından, kenarından geçerek atlattınız. Ama macera bitmiyor. Tam sokağın köşesine geliyorsunuz, kaldırımın devam etmesi gereken yere bu sefer de bir araba park etmiş. Ve sonuç kaçınılmaz olan oluyor. Yapabileceğiniz tek bir şey kalıyor. Arabaların vızır vızır geçtiği yola inmek. İşte bu durum yayaları her gün, her an büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Ve işte meselenin can alıcı noktası da tam olarak bu. Bu durum sadece can sıkıcı bir detay değil. Hayır, bu kapsayıcı ve erişilebilir bir şehir planlaması anlayışının en temelden başarısız olduğunu gösteriyor. Bebek arabası süren bir ebeveyn ya da tekerlekli sandalye kullanan bir birey için bu engel basit bir yürüyüşü imkansız bir göreve dönüştürüyor. Peki, bu kadar temel, bu kadar sinir bozucu bir sorunun çözümü de bir o kadar basit olabilir mi? Yazarın önerisi tam da bu yönde. İnanılmaz derecede zarif ve etkili bir çözüm sunuyor bize. Çözümün adı çok basit. Kaldırım uzantısı. Yani olay şu. Kaldırımın bittiği yerde onun doğal devamı olan güzergahı yaya geçidi çizgileriyle boyayarak yayanın yolunu görünür ve korunaklı hale getirmek. Evet, cidden bu kadar basit. İşte bu karşılaştırma bence her şeyi tek bir karede özetliyor. Sol tarafta kaos var, tehlike var, belirsizlik var. Sağ taraftaysa basit bir boya dokunuşuyla yaratılan düzen, güvenlik ve netlik. Bu tam bir işte bu dedirten an, değil mi? Bu çözümün en zekice yanı ne biliyor musunuz? Herkesin kazanması. Bir yandan yayalara kesintisiz ve güvenli bir yol sunarken, diğer yandan sürücülere de çok net bir mesaj veriyor. Dur, burası park yeri değil, burası yaya yolunun devamı. Herkes için kuralları basitleştiren, daha anlaşılır bir kentsel dil yaratıyor. Fikir harika. Peki bunu teoriden pratiğe nasıl dökebiliriz? Neyse ki makale bu konuda da bize somut ve eyleme geçirilebilir bir öneri sunuyor. Yazarın çok somut bir önerisi var. Ankara Bahçeli Evler. Neden özellikle burası? Çünkü ızgara planlı, yani düzenli sokak yapısı ve tam da bahsettiğimiz şu dar kaldırım sorunları bu çözümün etkilerini ölçmek için adeta doğal bir laboratuvar ortamı sunuyor. Ve dahası var, bölgenin demografik yapısı da bu iş için biçilmiş kaftan. Projenin önerildiği Çankaya, Türkiye'nin eğitim seviyesi en yüksek bölgelerinden biri. Bu da demek oluyor ki buradaki insanlar bu tür sivil iyileştirme projelerini çok daha kolay benimseyebilir ve destekleyebilir. Uygulama planı da aslında gayet net ve adımları belli. Çankaya Belediyesi öncülük eder, büyükşehir ve diğer kurumlarla işbirliği yapar, boyalı uzantılar hayata geçirilir ve eğer başarılı olursa bu proje tüm Türkiye'deki diğer şehirler için harika bir modele dönüşebilir. Şimdi isterseniz bir adım geri atıp büyük resme bakalım. Çünkü bu basit kaldırım meselesi aslında yaşadığımız şehirler ve bir toplum olarak bizler hakkında çok daha derin bir şeyler söylüyor. Makalenin ana fikri aslında bu çok güçlü cümlede saklı.
Gündelik hayatın sıradan bir detayı gibi gördüğümüz bir kaldırım, aslında bir şehrin kendi insanına ne kadar değer verdiğinin, medeniyet seviyesinin adeta bir turnusol kağıdı. Ve Aydın Tiryaki'nin çağrısı da işte bu kadar net, bu kadar akılda kalıcı ve temel bir talep içeriyor. Kaldırımın devamı da yayalara açık olsun. Bu, basit bir istek değil, insana saygının ve yaşanabilir şehirler yaratma arzusunun en temel gerekliliği. Bu analizi bitirirken ben de topu size atıyorum ve bu soruyu size bırakıyorum. Yarın sokağa çıktığınızda lütfen etrafınızdaki kaldırımlara bir de bu gözle bakın. Onlar size ne anlatıyor? Şehrinizin öncelikleri, değerleri ve size ne kadar önem verdiği hakkında hangi ipuçlarını fısıldıyor? Cevaplar sizi gerçekten çok şaşırtabilir.